Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, cumartesiden pazara geçiyoruz. Şimdi ilk yaratılan melek olan İsrafil aleyhisselamla en sonda karşılaşmış oluyoruz. Çünkü bütün sınırların, bütün alemlerin sınırlarının kapılarının bekçisi olan, sonda ve nihayetinde mahlukat-ı zamanın merkezinden büyük bir çekim gücüyle başlayan her şeye dur diyemekle görevlendirilmiş olan İsrafil aleyhisselamın yaratılış anındayız. Her şeyin ama her şeyin bir noktada biteceği o an, ilk yaratılmış meleğe tayin edilmesi, ilk yaratılmış görevliyle beyan edilmesi oldukça muteber bir inceliktir. Efendim, nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselama kun emri verilip de ilk parıldama anından hemen sonrasındayız. Bu an öyle bir an ki aynı anda feyzi ilahinin, aynı anda nuru Muhammedi'nin yaratım şartlarının, aynı anda ondan parıldayan ışığın harekete geçişinin, aynı anda parçacık etkisi gösterebilecek olan ışığın ilk halinin belirli bir zaman ve mekanı oluşturduğu bir nümayişin içindeyiz. Muhteşem bir değişim süreci ve işin enteresan yanı, her ne kadar bunu büyük bir patlama olarak söyleseler de bu anda ortaya çıkan gerçek bir ses, maddenin kendisi zahir olana kadar henüz mümkün değil. Zahir olana kadar çıkan bütün sesler ilahi olana Rabbani bir cihetle beyan edildiğinden kulakların duyamayacağı kadar çok başka bir frekansta. Hani melekler bugün sağımızda solumuzda girer, konuşurlar mı, bir şey söylerler mi diye sual etseniz elbette ki. Neden duyamıyoruz? Sadece frekans unsuru değil, farklı alemlerin varlıklarıyız. Her alemin sesinin merkezine birkaç ders sonra alemlerin yaratılışında beyan etmeye gayret edeceğiz inşallah. Efendim, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam parçacık etkisi olduğu sahanın tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla bütün maddenin geçirgenliği anında hasıl olacak bütün imkanlar İsrafil aleyhisselamın yaratılışıyla beraberdir. Bu anı anlatmak büyük bir fizik ve kimya uğraşısı ve çabası gerektiriyor. Konumuz da bu değil ama Allah-u Zülcelal'in yaratımdaki muhteşemliğini görmek ve insana verdiği değeri ve o değerin içindeki nefsi, şeytanı ve bütün varlıkları anlamak için bu anı iyi kavramak gerekiyor. Çünkü bu, tabiri caizse, biz nereden başladık hayata diye sual ettiğimizde bugün tıp dünyası için bir spermle yumurtanın birleşme anıdır. Orayı ne kadar iyi anlarsanız dünyada nasıl yaşayacağınızı daha iyi anlarsınız diyor doktorlarımız. O yüzden biz de ilk anı dünyada ilk defa bu kadar deriniyle beyan edebiliyoruz. Efendim, maddenin geçirgenliği anında, yani levhten dönüşte üçüncü dönüş söz konusu olduğunda tam halk edilince illeti nefsin tohumu olarak her şey meydana gelmiştir. Bunu nasıl ifade edebilirim? Şöyle ifade edeyim. Bir önceki dersimizde Azrail aleyhisselamın yaratılışında iki dalganın karşı karşıya geldiğini söylemiştik. Bu alansa maddenin yaratılışı, o nurun parçacık haline gelmesinde, levhe gidiş yolculuğunda üçüncü dönüşünde halk edilmiş bir yaratılış. Dolayısıyla bu üçüncü dönüş, üçüncü kat semada var olan nefsin yaratılmasına, onun illetinin yaratılmasına vesile olmuştur. Yani maddenin zorlanacağı bütün koşullar. Bir örnek vermek gerekirse nefsin illet olarak yaratılması ne demektir derseniz, elinizde bir kasa var veya büyük bir kutu var. Siz bu kutuyu itmek istediğinizde yerde bir sürtünme kuvveti bu kutunun daha ileri gitmesine engeldir. Bu engel
kutunun illetidir. Çünkü yer size göre tanzim edilme mecburiyetine sahip değildir. Siz onu oradan itebilmek için koşullarınızı ve imkanlarınızı değiştirirsiniz. Dolayısıyla nefis tam da böyle basitçe ifade edebileceğimiz şekliyle bütün canlılığa bir illet olarak verilmiş. Ancak bu illet elbette ki melaikede ve Allah-u Zülcelal'in nefis vermemiş olduklarında bunlar yoktur. Ama bir melekte bir şeyi yaparken muhtaç olduğunu, eksik olduğunu, bir şeylere yetişemeyeceğini veya yetişmesi için gerekli olan şartların belli zorluklar içerebileceğinin farkındadır. Dolayısıyla yaratılmış her şeyin muhtaciyeti aynı zamanda onun illetidir. Ama bu illet şekil şemale Cenab-ı Hak tarafından büründüğünde biz ona nefs diyeceğiz efendim. Dolayısıyla bu manada İsrafil aleyhisselam Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dan hemen sonra yaratıldığı için henüz nefsani bir mertebe hasıl olmadığından Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nefsi ölüdür. Nefsin ne olduğunu biz başka bir yerde delillendirmiştik. Sinopsis ve dendrit uçlarında vücudumuzun elektrokimyasal fonksiyonunu yürüten sisteme nefs diyoruz. Vücudumuza aldığımız bütün lezzetleri tatmaya sahip olduğumuz imkan gibi bu imkanın süreçlerini meydana getiren şehvettir, günahlardır, haramlardır, bizi isteklere yönelten bu süreç. Ancak bu Allah Resulü'nde yok. Bu Allah Resulü'nde olmama sebebi yaratılışta İsrafil aleyhisselamla beraber halk edilen illetin ve dahi nefsin Allah Resulü'nün nurundan sonra var olmasıdır. Peki bunun delili nedir diye sual edecek olsanız Siyer-i Nebi'de şu delili beyan etmekte fayda var ki efendim Allah Resulü'nün ter kokusu yoktur. Çünkü terimizdeki kokular zannedildiği gibi sadece bakteriyel bir özelliğe sahip değildir. Vücudunuzu bütün bakterilerden temizleseniz dahi terinizin vücudunuza göre bir kokusu vardır. Bu kokuda sinops ve dendritlerinizin uçlarındaki elektrokimyasal fonksiyonların kalıplarının kalınlığındandır. O kalınlığı zaten onu veren nefistir. Allah Resulü'nün nefsi ölüdür manası yanlış anlaşılmasın. İnsani olan bütün ihtiyaçlarını giderip lezzetleri aldığı gibi bu lezzetlere şehvani bir istek ve ihtiyaçla günaha düşebilecek ve onu günaha boğacak, düşürecek herhangi bir şeye arzusu mümkün değildir. Bu İsrafil aleyhisselamın kendisinden sonra yaratılmasının da bir delilidir. Yine Allah Resulü'nün hayatı içinde biraz daha detaylı ifade edeceğiz. Elbette ki Allah Resulü'nden sonra gelmiş olan bütün peygamberlerde Hz. Adem Efendimiz'den başlamak üzere masumiyet karinesi var. Ancak onların nefisleri Allah-u Zülcelal'in görevlendirmesiyle Mikail Aleyhisselam'ın yaptığı bir görevle kapatılmışlardır. Ama sonradan kapatılmışlardır. Bazen doğdukları anda bu nefislerinin bazı ihtiyaçları, bazı olaylar söz konusu olmuştur. Ama yine masumiyetlerine halel getirecek bir pozisyonda değil, bazı hatalar da söz konusu olduğu durumlar vesilesiyle karşımıza çıkar. Ama yine de masumdurlar çünkü nefisleri kapatılmıştır. Efendim her canlının sonu ve başı işte İsrafil aleyhisselamın yaratılışının bu mekanizmasıyla tohumundadır. Dolayısıyla bizler kodlama diye bugün tabir ettikleri ifadeyle sonu ve başı kendi içerisinde kodlanmış canlılarız. Nefsin tohumu ise kimdedir diye sual edilse işte o İsrafil aleyhisselamın yaratılış anındadır. O anda yaratılmış olan nefs ve illet olarak takdir edilmesi bütün canlıların muhtaciyetinin belirginliği içindir. Zira bütün insanlığın sorduğu soru şu: madem Rabbimiz bizi çok seviyor, öyleyse bizlere neden nefs atamıştır diye beyan edebilirler. Efendim el cevabı şöyle ifade etmek lazım. Bir insanda böyle bir nefs Rabbinin takdir ve imkanına muhatap olabilmesi için yaratılışta fiziken bir mecburiyettir. Diğer bütün canlılar ve yaratılmışlar
Allah-u Zülcelal'i hem bir cihetiyle tanıyabilir, hem bir ya da birkaç esmasıyla onu alabilir, hem de tahayyül ve hakikat manasıyla tefekkürü söz konusu olmaz. Ancak insana gelince o, Rabbini kendisine sunduğu bütün imkanlar dairesinde ibadet, taat ve seçilmişliğiyle Allah-u Zülcelal'in "buyur ya kulum" sözüne muhatap olarak eşref-i mahlukat olduğundan da her şeyi daha rahat görmesine vesiledir. Yani illeti kendindedir ama insana en büyük verilmiş olan güzelliğin başında nefsi gelir. Eğer o nefsin istek ve arzularına uymazsa Rabbine kimsenin ve hiçbir canlının ulaşamadığı gibi ulaşabilecek olandır. Dolayısıyla bardağın hep boş tarafın değil, hakikatte neden olduğunu anlamamız gerekiyor. Efendim, tüm zamanların ve çeşitlerinin görevlisi olan İsrafil aleyhisselamın 3 ana vazifesi var. Daha önceki meleklerde de ifade ettiğimiz gibi. Bunlardan birisi zaman yönetimi, birisi mekan derinliği ve biri de maddenin dönüşümü. Zaman yönetimi 3 bölümde ifade edilebilir kısaca. 1. Ömür olarak zaman, 2. Algı olarak zaman ve mahluk olarak zamandır. Ömrümüz, takdir ettiğiniz üzere bizim bir ömrümüz var, bir nihayete doğru gidiyoruz ve o nihayetin en büyük kıyamettir. O kıyamet ömür olarak ifade edilir. Algı olarak zaman, bizim günleri anlayabilmemiz güneşin sadece doğup batmasıyla değil, aynı zamanda İsrafil aleyhisselamın Rabbimize anmasıyla mümkün olmuştur. O Rabbimize anmış olduğu alemlerde ona bağlı görevli melaike vardır. O anıldıkça biz zamanı kavruyor ve anlıyor olabiliyoruz. Mahlukat olarak zamansa vücudumuzun kendi biyolojik zaman dilimidir. Daha önceki derste söylediğimiz gibi nasıl ki ölüme vesile olan Azrail aleyhisselamdır ama herkes bir trafik kazası ya da Allah korusun beyin kanamasından bilir. Ancak görevini ifade eden Azrail aleyhisselamdır. Burada da aynı şey söz konusu efendim. Mekanın derinliği deyince mental mekan, bedensel mekan ve zihinsel mekandan çok kısaca ifade etmek lazım. Mental mekan bir yere gitmek veya bir şeyi düşünmek ve hayal edebilmek imkanıdır. Bu İsrafil aleyhisselamın yaratılış sürecinde takdir edilmiş bilimsel bir yöntem olarak Allah Azze ve Celle'den yaratım kodlamasına konmuştur. İkincisi bedensel mekandır. Kendi vücudumuzun mekanıyla ilişkilidir. Üçüncüsü de zihinsel mekandır ki bir başka mekanı görüp onu bir başka yere uyarlayabilme imkanıdır. Yani bugün ressamların perspektif çizebiliyor olmaları bu zihinsel ve mental mekan düzeninde çalışabilme imkanları Allah-u Zülcelal'in İsrafil aleyhisselamı yaratırken takdir etmiş olduğu sistemle ilişkilidir. Bir diğer taraftan da elbette maddenin dönüşümünden bahsetmiştik ki bu da nefisle alakalıdır. Çünkü başta ifade ettiğim gibi vücudumuzda nefsimiz her bir sinir hücremizin sonuyla diğer hücrenin başı arasında bir elektromanyetik geçişi sağlayan paketçik oluşturan sistemdir. Bu sistem bütün vücudumuzu sarmıştır ve maddenin dönüşümü ancak böyle Rabbimiz tarafından takdir edilmiştir. Bu dönüşüme karşılık her iki ucun arasındaki boşluğu ise ruhumuz doldurmaktadır. Tabii ki ruhun özelliklerini Allah nasip ederse birkaç ders sonra Hz. Adem Efendimizin Nefhai İlahi bölümünde daha detaylı olarak ifade etmeye niyaz ediyoruz. Efendim, yarın Allah nasip eder de bir araya yeniden gelebilirsek şeytandan bahsedeceğiz. Neden yaratıldı, nasıl yaratıldı? Madem ki İsrafil aleyhisselamla beraber nefis yaratıldı, öyleyse şimdi şeytanı anlatmak zamanı, şimdi şeytanın yaratılışını anlatmak zamanı diyeceğiz. Ama şimdilik kalın sağlıcakla.